insanın kendisini en mahzun hissettiği an mutlaka zulme uğradığı andır. Bazen bireysel anlamda insan zulme uğrar. Bazen bir topluluk olarak insan zulme uğrar. Bazen de gariban Kudüs gibi, gariban Suriye gibi ülke ülke güzel insanlar zulme maruz kalır. Hiçbir sistem, hiçbir ideoloji zulme uğrayan bir bünyeyi teselli edecek bir sistemi asla geliştirememiştir. Zulüm o kadar derinden bir bıçak darbesiyle yaralar ki insanı. Öyle zamanda en teselli verici annen de olsa, en candan dostun da olsa birkaç yara bandın evinden söz söyleyebilir ama ta derinlerden sinene kadar inen o derin yarayı asla tedavi edemez. Zulme uğrayan bir bünyenin gönlünü tedavi edebilmesinin tek ama tek yolu Allah kelamıdır. Bütün kaderi, bütün hücreleri, bütün gezegenleri, bütün insanları, bütün zalimleri ve bütün mazlumları desti kudretinde tutan Allah Azze ve Celle'nin teselli verici bir beyanı olmadığı müddetçe bir mazlumun yarasını saracak, bir mazlumun gönlündeki ateşi söndürebilecek hiç ama hiçbir teselli kaynağı mevcut değildir. Kendinizi ne zaman zulme uğramış hissederseniz, gönlünüz tedavi olsun diye size bugün Fil suresini anlatacağım. Minik kuşların kocaman filleri nasıl yendiğini anlatan sureyi. Kendimizi ne zaman minik kuşlar gibi güçsüz ve savunmasız hissedersek, aklımıza, kalbimize şifa olacak tek meseleyi. İnsan Fil suresinin manasını anlayınca diyor ki, demek ki bizde büyük ve güçlü olan kazanmaz. Bizde Allah kimin yanındaysa ancak o kazanır. Demek ki bizde Allah isterse kuşlar filleri yener azizim. Dersin sonunda inşallah böyle diyeceğiz. Fil suresi gibi derin manalı bir meselenin sadece çocuk çizgi filmlerinde saklı kalması inanın ayıptır. Hiçbir ebrehenin, hiçbir zalimin Allah'ın önünde duramayacağını anlatan böyle derin mesajlar barındıran bir meselenin sadece çocuklara anlatılacak bir çizgi film olarak sunulması, bu da bizim ayıbımızdır. Acaba Fil suresi deyince aklımıza şunlar geliyor mu? Zulme uğradığınız anı düşünün, zulme uğrayan bir topluluk düşünün ya da o zalimlerin elindeki mazlum Kudüs'ü, Filistin'i düşünün. Acaba aklımıza Fil suresi gelip de şunları diyebiliyor muyuz? Karşı tarafın istediği kadar fili olsun. Yani teknolojisi olsun, insan gücü olsun, parası olsun, serveti olsun, iktidarı olsun, basını olsun. Bizde Allah isterse kuşlar filleri yener azizim diyebiliyor muyuz acaba? Eğer diyemiyorsak her gün namazlarda es geçmeden okuduğumuz Fil suresini bu kadar zikredip de kalbimize bu manalar akmamışsa bizde de büyük veballer, büyük eksikler var demektir. Halbuki kader defalarca bunu bahsediyor değil mi bize? Nemrut bahçede oynarken burnundan beynine küçük bir sinek giriyor. İnsanlara zalimlik yaptırdığı askerlerini çağırttırıp kafasına vurdura vurdura aynı adamlarla kendisini öldürttürüyor. Bir topal sinekle Nemrut'u bir hale getiriyor. 20 gramlık kuşlarla 2'şer tonluk filleri helak ediyor. Böyle bir Allah'ı tanımazsan, böyle bir Allah'a inanmazsan, tevekkül etmezsen, sığınmazsan, Allah aşkına biz bu imanı nerede kullanacağız başka? Eksiklerimiz var. Kafada bilgi olarak yüklü ama kalbe, sineye akmayan eksiklerimiz var. Kuşlarla filleri alt ettiğini söyleyen Allah Azze ve Celle var. Bazen helal haram meselesinde karşımızdaki muhatap bir tane adam. Adamı yıkıp geçemiyoruz. Karşımızda hakikate gitme diye duran bir iki tane insan, onları yıkıp geçemiyoruz. Ortağımı kıramadım diyoruz. Ailemi kıramadım diyoruz. İncitemedim diyoruz.
Allah'ı incittiğimizden habersiz. Neden? Çünkü hep kafamızda böyle bilgi kalan bu manaların hiçbiri maalesef iman olarak kalbe dökülemeyince amel olarak da vücuda gelmiyor. Akılda kalan şeylerin adı iman değildir, bilgidir. Ancak kalbe gider, oradan da davranışa dökülürse işte biz ona ancak o zaman iman diyebiliriz. Bu dersler neden önemli anlıyorsunuz değil mi? Bilgi olarak aklımızda kalan, namazda defalarca zikrettiğimiz sureleri Allah Azze ve Celle'nin yarattığı bir olaya denk gelince kullanamıyorsak, kullanamadığın şey nasıl iman olacak ki? Allah Allah. Önce bir meseleyi anlatalım. Fil vakası. İrhasat. Fil vakasının 571 gibi olduğu söyleniyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumundan 55 gün önce olduğu söyleniyor. Zamanlamayı yakaladınız mı? Efendimiz Aleyhisselam'ın doğumundan 55 gün önce olduğu söyleniyor. O yüzden bu bir peygamberlik delilidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik zamanı olan olağanüstü hadiselere biz mucize diyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberlikten önce gerçekleşen olağanüstü olaylara da irhasat deniliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinden önce yaşanan olağanüstü bir hadise olduğundan dolayı fil vakası bir irhasattır. Merhum Elmalılı şöyle söylüyor. Allah Ebrehe'yi helak ederek Efendimizin teşrifine zemin hazırladı diyor. Yani fil vakasının sebebi kimdir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun bir irhasatıdır. Allah Allah. Ebrehe Eşrem. Etrafta birçokları Kabe'ye çok fazla ziyaretçi gelmesini kıskanıyorlar. Çünkü Kabe dolayısıyla Mekke o dönemde dünyanın cazibe merkezi. Yani Arap Yarımadası'nda Mekke gibi bir yer mevcut değil. Mekke hem arzın merkezi sayılıyor. Zira karaların altın oranını aldığınızda ortaya çıkan sonuç tam merkezde Mekke çıkacaktır. Hem dinin merkezi sayılıyor hem de ticaretin merkezi sayılıyor. Dönem dönem Mekke'de panayırlar da kuruluyor. Bir tanesini malumsunuz Suk-u Ukaz yani Ukaz Çarşısı, Ukaz Panayırı. Neden? Çünkü hem bir dini merkez hem bir ticari merkez. Allah Allah yani arzın merkezi hükmünde. Bu da etrafta başkalarını kıskandırıyor. Kıskananlardan bir tanesi de Ebrehe. Ebrehe kimdir? Habeş Meliki'nin, Habeş dediğim şimdiki Etiyopya. Habeş Meliki'nin Yemen valisi Ebrehe Eşrem. En çok kıskananlardan bir tanesi de bu. Çünkü o dönem Habeşistan dünyanın 3. büyük gücü. Hristiyan ve dünyanın 3. büyük gücü. Diğer 2 büyük gücü kim? Bizans ve Sasani. İşte bu Yemen valisi Ebrehe de herkes Kabe'ye gidiyor. Orası yani İbrahim'in beyti dünyanın arzın bir merkezi hükmünde oldu diye muazzam bir kıskançlık ortaya koyuyor. Bunun karşısında insanların Kabe'ye gitmesini engellemek için Bizans imparatorundan yardım alıyor. Yemen'de San şehrinde Kulleys isminde büyük bir kilise yaptırıyor. Katedral yani. Ve nasıl yaptırıyor biliyor musun? Altından, gümüşten yaptırıyor. Hem devasa, hem inanılmaz büyük, hem de altınlar, gümüşler kullanıp inanılmaz insanlara süslettiriyor. Amacı nedir? Kabe'yi değil de orayı bir cazibe merkezi haline getirmektir. Ama gel gör ki hiç kimse gelmiyor. Hatta bırak kimsenin gelmemesini, Yemenliler bile oraya gitmiyor. Hala Kabe'ye gitmeye, İbrahim'in beytine gitmeye devam ediyorlar. Ebreheler bugün de var değil mi? Teveccühü binalara zannediyorlar. Değil mi? Allah Allah. Gözden kaçırdıkları ne biliyor musunuz? İmarda asıl olan ihyadır. Yani onun neyden hayat bulduğudur. Kabe'nin mukaddes olmasının tek bir sebebi vardır. Kuddüs olan Allah'ın orayı cazibe merkezi olarak yaratmasıdır. Ama gel gör ki Ebreheler bunu anlamıyor. Hala cazibeyi binalarda zannediyorlar. Kabe'yi yıkmaya yürür. Şimdi Ebrehe büyük bir katedral yaptırdı demiştik. Böyle altınlardan, gümüşlerden, süslemelerden. Kinane kabilesinden birisi gelip Ebrehe'nin yaptırdığı yere pisliyor. Pisleyince de Ebrehe ne yapıyor? Hop Kabe'ye savaşmam lazım diyor. Bir görüşe göre de olay şöyle. Şimdi Kabe herkes tarafından sevildiği için Ebrehe sebepsiz bir şekilde Kabe'ye hücum etse perişan olacaktır. O yüzden provokatif bir eylem olarak bu adamı kendisinin tuttuğunu da söyleyenler vardır. Amacı ne? Kabe'ye yürüyeyim, Kabe'yi yıkayım. Ebrehe Kabe'yi yıkmak için Mekke'ye yürüyor. Mekke'ye yürürken Habeş Necaşisi'nden Mahmud isminde bir fil alıyor. Mahmud ne demek? Övülen demek değil mi? Hamd, Mahmud, övülen. Mahmud fili tabii çok
Bölgede böyle meşhur bir fil. Başka filleri de topluyor. Dev Mahmut filini de yanına alıyor. Yanına 60.000 tane de asker alıp Kabe'yi yıkmaya doğru yürüyor. Allah Allah. Şimdi bu meselenin sonunda şu dersi de alacağız inşallah. Yıkmak için gelenler yıkılıp gidiyorlar. Bak, tam Müslümana güven dersi, görüyor musun? İman etmiş bir insana inanç dersini okuyacağız aslında. Abdülmuttalip. O dönem Mekke'de Kureyş'in reisi Efendimiz Aleyhisselam'ın dedesi olan Abdülmuttalip. Kimmiş Kureyş'in reisi? Abdülmuttalip. Ebrehe ordusunu önden gönderiyor. Mekke'deki develeri talan ediyor. Güç gösterisi. Mekke'deki develeri talan ederken Efendimiz Aleyhisselam'ın dedesi olan Abdülmuttalip'in de 200 devesini alıyor, kaçırıyor, götürüyor. Abdülmuttalip bunu öğrenince Ebrehe'nin karşısına çıkıyor. Görüşmek istiyor. Ne istedin diyor. Dileğim odur ki duydum 200 devemi almışsın. Onların geri verilmesini arz ederim diyor. Bunu duyunca Ebrehe çıldırıyor, sinirleniyor. Diyor ki ben de seni aziz bir adam bilmiştim diyor. Abdülmuttalip'e diyor. Ya ben senin Kabe'ni yıkmaya gelmişim. Atalarından kalmış, İbrahim'den kalmış. Kabe'ni yıkmaya gelmişim. Mukaddes saydığınız beldeyi yıkmaya gelmişim. Sen develerin derdindesin diyor. Ne diyor biliyor musun Abdülmuttalip? Ben develerin sahibiyim. Kabe'nin sahibi de onu koruyacaktır. Allah Allah. İnanışı görüyor musun? Ben develerimin sahibiyim. Onun derdine düştüm. Kabe'nin sahibi de orayı koruyacaktır. Allah Allah. Develeri alır, götürür, kurban eder. Daha sonra da şehirden uzaklaşırlar. Birçokları da, Mekke'yi hatırlarsınız, küçük küçük tepelerden oluşmuş bir yerdir. Birçokları da gerçekleşen hadiseyi o tepelerden izleyeceklerdir. Bu bilgi de bize lazım olacak. Şimdi hadiseleri başıboş zanneden insanlar başına gelecek olaylardan hep korkar ve çekinirler. Doğru mu? Ama bütün hadiselerin kader planında bir kudret sahibinin elinde gerçekleştiğini bilenler gönül rahatlığıyla neticesini bilmese de neticenin sahibini iyi tanıdığından gönlü rahat eder. Şimdi şöyle düşünsenize. Dışarıda sesler duyuyoruz. Silah sesi, ateş sesi. Camdan bir bakıyoruz, yangınlar var. Telaş ederiz değil mi? Telaşla dışarı çıktığımızı düşünün. Ne oluyor diye tam böyle endişe ederken bir bakıyoruz, bir kamera görüyoruz ve film çekiliyormuş meğer. Rahatlar mıyız? Rahatlarız. Neden? Demek kamera varsa yönetmen vardır. Hadiseler kontrol altındadır. İşte biz başımıza gelen hadiselerde bir Allah Azze ve Celle'nin kader planında yaşandığını unutup başıboş zannediyoruz. Başıboş zannettiğimizden dolayı da elimiz, ayağımız birbirine dolaşıyor. Yanlış kararlar vere vere imandan, ihlastan yiyoruz sürekli. Allah muhafaza etsin. Mahmud çöker. Ertesi sabah oluyor. Ebrehe filleri alıyor. Başına Mahmud'u koyuyor. 60.000 kişilik ordusunu alıyor. Artık ne yapacak? Kabe'yi yıkmaya yürüyecek. 300 kilometre gelmiş. Kabe'ye kalmış 5 kilometre. Oradan hareket edecek. Bütün Kabe'yi talan edecek. Planı bu. Yolda Mekke nerede diye sorduğunda Ebrehe'ye kılavuzluk eden bir adam var. O da orduya katılıyor. Adamın adı Nüfey bin Habib. Bu adam bakıyor ki olaylar çığırından çıkıyor. Mahmud fili var ya, onun kulağına eğiliyor, şu cümleleri söylüyor. Çök Mahmud. Sağ salim geldiğin yere dön. Sen Allah'ın mukaddes saydığı beldedesin. Ondan sonra dev gibi fil Mahmud yere çöküyor, kaldıramıyorlar. Tersine yürütmeye çalıştıklarında Kabe'den uzaklaşıp yürüyor. Ama Kabe'ye yürütmeye çalıştıklarında Mahmud yürümüyor. Allah Allah. Bir olay anlatayım mı? Yıllar sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde 1400 sahabesini toplayıp umre yapmak için Mekke'ye gidecekti. Hatırlar mısınız? Hudeybiye denilen bir bölgede müşrikler onları tuttu. Bazı anlaşmalar konuştular. En son Hudeybiye Barış Anlaşması imzaladılar. Ve onları Mekke'ye o an koymadılar. Efendimiz Aleyhisselam orada ne dedi biliyor musun? Allah Allah. Fili engelleyen bizi de engelledi dedi. Hudeybiye'de. Hudeybiye'de Efendimiz Aleyhisselam Mekke'ye giremeyince ashabına bu cümleyi söylüyor. Fili engelleyen bizi de engelledi diyor. Görüyor musunuz? İtikadı görüyor musunuz? Allah Allah. Evet. Ebabil. Kabe'ye 5 kilometre kala Allah Azze ve Celle birden kırlangıça benzeyen küçücük 20 gramlık kuşlarını Kabe'nin etrafında adeta dans ettiriyor. Her birinin bir tane ağzında nohut ya da mercimek kadar, 2 tane de pençelerinde. Her birinde toplam 3 tane taş var. Taşları öyle bir fırlatıyorlar ki bütün ordu talan ediyor. Bir insanın en sert kemiği kafatası kemiğidir. Kafatası kemiğinden giren taşlar delip delip devam ediyor. Bütün ordu, bütün filler talan oluyor. Ebrehe orada yaralanıyor. Oradan uzaklaşmaya çalışıp bir köşeye sığındıktan sonra da aldığı yaralar neticesinde o da ölüp gidiyor.
Allah'ın bilinmez orduları. Hatırlarsınız, Hendek Savaşı deriz, Ahzab Savaşı deriz. Orada Müslümanlar Medine'de savunmadayken şöyle hani böyle derin derin çukurlar kazılıyordu. Müşrikler de çadırlar kurmuştu böyle, karşı tarafa ateşler yakmıştı. Allah orada bir askeri birlik gönderdi. O askeri birliğin adı neydi? Rüzgar, rüzgar. Müşrikleri Allah Azze ve Celle neyle telef etti? Rüzgarla. Onun üstüne Müddessir suresinde şu ayet geldi. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Onların güvendikleri filler oldu. Allah Azze ve Celle fillere karşılık neyle talan etti hepsini? Küçücük kuşlarla yaptı. Demek ki şunu söyleyip iyice kalbimize oturtmamız lazım. Biz de Allah isterse kuşlar filleri yener azizim. Ya Ebrehe 2 tonluk fillerine güveniyordu. Allah gizli ordularıyla, yani 20 gramlık kuşlarla her birisini hallaç pamuğuna çevirdi, attı köşeye. Şimdi buradan Ebrehe ders çıkaramadı. Hadiseyi izleyen, gören, Mekke tepelerinde gören birçok müşrik var. O dönem tabi daha peygamberlik gelmemiş ama Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra hadiseyi gören kimileri hala peygamberliği kabul etmedi. Buradan Ebrehe ders çıkaramadı. Birçok müşrik gene ders çıkaramadı. Ya Rabbi, o zaman bu hadise neden cereyan etti? Bu hadise müminlerin imanı artsın, güveni artsın diye cereyan etti. Burada asıl ders çıkarması gereken müminler. Hele hangi zamanlarda? Zulme uğradıkları zamanlarda. Allah Allah. Bir ufak uyarı daha yapayım da. Derin manalar taşıyan şu dersi lütfen zihnimize gelen saçma sorularla talan etmeyelim. Taşın büyüklüğü ne kadardı? Adedi neydi? Ham maddesi şu muydu, bu muydu gibi sorularla dersin derin manalarını perişan etmezsek hayır olacaktır. Köpek ve ip. Allah Azze ve Celle Ebrehe'yi 300 kilometre ellemiyor. Son 5 kilometre kala talan ediyor. Neden? Neden ya Rab? Neden başta sen onları talan etmedin? Ne gerek vardı Ebrehe'nin bu kadar büyümesine, yoldaki insanların aklını çelmesine, Kabe'nin dibine kadar gelmesine ne gerek vardı? Bak şimdi. Şimdi şöyle bahçenizde arsız bir köpek olduğunu düşünün. O köpeğe de ceza vermek istiyorsunuz. Köpeğe 1 metre bir tasma bağlarsan ceza vermiş olmazsın. Neden? Çünkü köpek oradan kaçamayacağını bilir. Kaçamayacağını bildiğinden dolayı kendine zarar vermez, uslu uslu yerinde oturur. Ama sen o köpeğe ceza vermek için 400 metre, 300 metre bir tasma bağladığını düşün. Köpek koşmaya başlar. O kadar koşar ki özgür olduğuna inanır. O kadar özgür olduğuna inanır ki koşmasının hızı artar koşar. Özgürlüğünü en çok yaşayacağına inandığı anda birden gırtlağından tasması çeker, mahvolur, perişan olur gider. Birine ceza vermek istiyorsan tasmasını 1 metre bağlamazsın. 300 metre bağlarsın. Ta ki gücün kendinde olduğuna inansın. Ta ki özgür olduğuna inansın. Ta ki iktidarının devasa bir şekilde kendi elinde büyümeye devam ettiğine inansın. Allah'ın yasalarını okuyoruz, farkında mısınız? Allah Azze ve Celle'nin adet-i sübhanesini biz talim ediyoruz şu an, farkında mısınız? Bunları bilmeyen bir insan haşa, neden ya Rab, neden ya Rab, neden ya Rab diye itikadına zarar veriyor. Ama Allah Azze ve Celle'nin yasaları bizler gibi çalışmıyor. Allah Azze ve Celle Ebrehe'nin orduyu ve paraları başta toplamasına engel olabilirdi. Ama olmadı. Yolda rehberlik eden Nufeil'le ona karşılaştırmayabilirdi. Ama karşılaştırdı. Ta ki Ebrehe'nin bütün planlarının işlediğini düşünmesini istedi. Ta ki azgınlığının artmasını istedi. Ta ki bütün güç kudretin elinde olmasını istedi. Neden? Cevap geliyor. Allah'ın adetullahı. Her şey inceldiği yerden kopar ama zulüm kalınlaştığı yerden. Allah Allah. Bak Fil suresindeki manalara bak. Her şey inceldiği yerden kırılır ama zulüm kalınlaştığı yerden kırılır. Derin manalara bak, ince manalara. Ali İmran suresi 54'te diyor ki: "Ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin." Onlar tuzak kurdular. Kurdu değil mi? Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Dışarıda zalim bir zihniyetle kim ne yaparsa yapsın, inanın bana, kaderin çizdiği plana taş taşıyor demektir. Kim ne kadar ilerlediğini düşünürse düşünsün, kaderin en son alacağı intikama doğru bir yolda gidiyor demektir. Bütün Ebu Cehillerin sonu böyle olmuş, Utbelerin sonu böyle olmuş, Şeybelerin sonu böyle olmuş, Ukbe İbni Ebu Muaytların sonu hep bu şekilde olmuş. Zalimlerin her birisinin sonu bu şekilde olmuş. Allah bizi o zalimlerden eylemez. Allah ahirette ya leyteni ya leyteni ya leyteni kuntu turaba, keşke toprak olsaydım diyenlerden bizi eylemez. Şu an ismini saydığımız insanların hiçbirisi yeryüzünde yok. Asıl diyara gittiler.
uyuyamayacakları, bayılamayacakları, güvendikleri insanları arkalarına davet edip çağıramayacakları, 7 düveli çağırsalar da 5 kuruş fayda vermeyecekleri bir diyara gittiler. Oranın bir zikri var biliyor musunuz? Senin kalbin daralınca hangi zikri çekiyorsun? Ya baki entel baki, ya baki entel baki. O cehennemin dibinin de başka bir zikri var. Ya leyteni, ya leyteni, ya leyteni, ya leyteni. Ya leyteni kuntu turaba, ya leyteni kuntu turaba. Allah ondan muhafaza etsin bizi. Allah o zalimlerden eylemesin. Sonu hep aynı. Kaderin planında vakti gelen rolü oynamayı bekliyorlar. Allah imhal eder, yani mühlet verir ama ihmal etmez. Nedir bu? Allah Azze ve Celle'nin yasasıdır, kanunudur. Bu cümleyi bu kapıdan çıkınca artık aklımızdan silinmemesi lazım. Allah imhal eder, mehil verir, yani mühlet verir ama ihmal etmez. Bakın ayette ne diyor biliyor musunuz? Allah Allah, ayete bak ya. Ali İmran 178. Onlara mühlet vermemiz günahlarının artması içindir. Şimdi bizim pencereden baktığında Allah'ım bu bana zulmetti yani. Niye sen bunu helak etmiyorsun? Hala da büyümeye devam ediyor Ebrehe gibi. Hala güçlenmeye devam ediyor Ebrehe gibi. Bak bak Fil Mahmud'u da aldı aynı Ebrehe gibi. Haşa, biz Allah nimet veriyor gibi zannediyoruz. Halbuki Allah nimet vermiyor, mühlet veriyor. Bizim yanlış pencereden, iman gözlüğü giymeden baktığımızda Allah'ın nimet veriyor gibi gözüken şeyin aslında Allah mühlet veriyor. Ne için? Haydi bakalım boy göster de arttırabildiğin kadar şu günahlarını diye. Şimdi Allah Azze ve Celle bizim kafa yapımızdaki gibi dün işlenmiş bir günahı bugün hemen cezalandırmaz. Bak yasası böyle değil Allah Azze ve Celle'nin. Firavun'un yaptığı hatalardan dolayı ertesi gün gark etti mi Allah? Hayır. Sonuna kadar büyümesine devam etti. Doğru mu? Lut kavminin yaptığı hatalardan dolayı ertesi gün helak etti mi Allah? Hayır, hayır. Buyurun, buyurun. Azgınlaşabildiğiniz kadar. Meydan okuyun, meydan okuyabildiğiniz kadar dedi. Allah Azze ve Celle'nin yasası bizim kafamızdaki gibi değildir. Allah'ın yasası şudur. Allah imhal eder, yani mühlet verir ama ihmal etmez. Bu yasayı çok iyi bilmemiz lazım. Çok iyi özümsememiz gerekiyor. Allah Azze ve Celle zaman verir, fırsat verir. Karşıdaki zalimin zulmü devam ederse bir anda derdest eder. Cehennemin dibine atar. Bu dünyada atmıyorsa, göstermiyorsa karşılığını öbür dünyada müterakim şekilde bütün azapları birden gösterir. Ama mutlaka gösterir. Hiç tereddütümüz olmaz. Zalimlerin sonu hep aynıdır. İslam'ın içindeki zalim ve mazlum argümanına bakarsanız hep neticelerin aynı olduğunu göreceksiniz. Hep mazlumun bir yerde yüzü gülüyor. Hep zalim Ebrehe ile aynı kaderi paylaşıyor. Mutlaka mı? Hiç şaşmamış mutlaka. Çünkü Allah imhal eder, mühlet verir, zaman verir ama asla ihmal etmez. Zamanla ilgili Allah Azze ve Celle'ye böyle bazı soruları sormak bizde saygısızlık olur. Anlatabildim mi? Neden ya Rab? Neden şimdi değil? Neden haftaya değil? Neden öbür ay değil? Yetmedi mi? Bak şöyle olsun diye bekliyordum. Bak hala başlarına gelmeyen kalmadı. Şöyle oldu, böyle oldu diye. Haşa, Allah Azze ve Celle bir zamana tabi gibi böyle düşüncelerimiz Allah için saygısızlık olur. Neden? Biz kendimiz gibi bakıyoruz. İnsan ömrü dediğin 60 yıl kendine göre değerlendiriyor. Devlet ömrü dediğin 600 yıl kendine göre değerlendiriyor. Haşa, Allah'ın ömrü yok. Allah için zaman yok. Bak şimdi sen bir avcısın. Bir şeyi avlayacaksın. Der ki yandaki, hadi acele et, acele et, menzilinden çıkacak. 5 saniyen vardır, 5 dakikan vardır. Orada hızlı davranmazsan menzilinden çıkacak. Bir zalimin Allah'ın menzilinden çıkma ihtimali asla olmadığından dolayı Allah için zamanın bir önemi yoktur. Allah mühlet verir, imhal eder ama asla ihmal etmez. Asla. Asla. Allah Allah. Ve o zorluğun sonunda hep aynı kader yaşanır mazlumlar içinde. Ateş İbrahim'e bahçe olur. Kuyu Yusuf'a saray olur. Balık Yunus'a sahil olur. Allah hepsini imtihan etti ama hiçbirisini ihmal etmedi. Yani Allah Azze ve Celle zalimi ihmal etmediği gibi o güzelim mazlumu da asla ihmal etmez. Etmemiştir. Tarih görmemiş böyle bir şey. Fil vakası nedir? Nasıl gerçekleşmiştir? Derin manaları nedir? Bunları anladık. Eğer bunları anladıysak şimdi de Fil suresini şöyle cümle cümle, kelime kelime bir incelemeye çalışalım mı? Buyurun Fil suresi diyelim. Kafirun suresinden sonra Mekke'de nazil olmuştur ve 5 ayettir. İmam Gazali Efendimiz Fil suresi için şöyle söyler. Kim birinci rekatta inşirah, ikinci rekatta fiil okursa Allah onu muhafaza eder der.
Yani alemlerinde Fil suresinin ciddi bir yeri vardır. Şimdi bu 5 ayeti birlikte bir inceleyelim. İlk ayet, Rabbin fil sahiplerine neler yaptı görmedin mi? Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi burada kelime kelime bir inceleyelim. Önce şöyle söylüyor. Elem tera. Ne demek elem tera? Görmedin mi demek. Şimdi burada da derin bir mana var. Size bir ayet hatırlatayım. Gördün mü manasını veren. Eraeyte men ittehaze ilahehu hevahu. O hevasını ilah edinenleri gördün mü? Yani Arapçada böyle gördün mü diye bir hitap varsa muhatap olarak gözleri alıyor. Ama elem tera görmedin mi diye varsa muhatap olarak kalbi alıyor. Çünkü burada söylediği kişi kimdir? Ayetin muhatabı kim? Efendimiz Aleyhisselam. Elem tera görmedin mi Rabbinin fil sahiplerine neler yaptığını? Gördü mü Efendimiz Aleyhisselam? Hayır görmedi. Demek derin bir mana var. Efendimiz Aleyhisselam görmedi ama alemde kim varsa her birisi gördü. Ve o görenlerin birçoğu Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberlik dönemini de gördü. Allah Allah. Hem vakayı görüyorlar. Neden vaka? Efendimiz Aleyhisselam'ın doğumundan 55 gün önce demiştik takriben. Hem vakayı görüyorlar. Hem devamında Efendimiz Aleyhisselam'ı görüyorlar. Ve Mekke'de ne kadar muarız varsa, inkarında ileri gitmiş ne kadar adam varsa Fil suresine bir itiraz yok. Neden? Hepsi görmüş çünkü. Yani küçücük kuşların filleri yere indirme hadisesine Mekke'de bir tane itiraz yok. Neden? Her birisi görmüş. Efendimiz Aleyhisselam da bu manayı onların gözüyle de görüyor. Çünkü Mekke'de güncel bir hadise. Allah Allah. O yüzden burada ayet elem tera yani görmedin mi diyor. Yoksa eraite gördün mü de diyebilirdi ama daha derin bir mana var. Burada kalbe hitap etmesiyle birlikte hem bir pekiştirme var hem de muhatabının aklında bir kapı açma var. Ya görmedin mi şu adamın neler yaptığını deriz yani. Böyle akılda bir kapı açmak için ayette öyle hitap ediyor. Keyfe. Keyfe ne demek? Nasıl? Hani diyoruz yani keyfe haluke, halin nasıl? Keyfe ente, sen nasılsın? Değil mi İsem? Öyle diyorsunuz değil mi? Keyfe nasıl demek? Feale, yaptı. Rabbüke, senin Rabbin, bi ashabil fiil. Ashab ne demekti? Bir manasını söylemiştim. Sahip olma manası var. O zaman ashab sahipler demek. Çoğu. O zaman ashabil fiil ne oluyor? Fiil sahipleri. Birinci ayeti bu şekilde bitirdik. İkinci ayet. İkinci ayetimiz şu. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Elem yec'al. Allah yapmadı mı? Yec'al kılmak da demek oluyor. Keydehüm. Onların tuzaklarını. Demek keyd nedir? Tuzak. Bazı manalarda zayıf tuzak diye de geçiyor. Fi tadlil. Boşa çıkarmadı mı? Fatiha'yı okurken veleddallin diyoruz ya. İşte o tadlil. Yani demek sapmış manası da var. Hem boşa çıkarmadım manası var hem de sapmış manası var. Neredeki gibi? Fatiha'daki gibi. Veleddallin diyoruz ya oradaki gibi. Üçüncü ayet onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi. Ve ersele gönderdi demek. Aleyhim onların üstüne demek. Tayran ebabil. Şimdi burada bir mesele var. Ben tefsirlerde ebabil kuş cinsidir diye bir şey bulamadım. Baktığım tefsirlerde hep ebabil sürü diye geçiyor. Tayran ya uçan bir şey manasında hani İngilizce'de flying diyoruz ya onun gibi bir şey ya da kuşlar manası var. O zaman tayran ebabil kuşu cinsini söylemiyor. Ne diyor? Uçan kuşlar sürüsü diyor. Benim baktığım tefsirlere göre ebabil bir kuş cinsidir diye bir bilgiye ben rastlamadım. Ebabil ne demek? Sürü demek. Tayran ebabil ne oluyor? Kuş sürüsü oluyor. Dördüncü ayet. O kuşlar onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Termihim onlara atıyordu. Bi hicaratin taşı atıyordu. Min siccil. Siccilden yani taşlaşmış çamurdan yapılan taşları atıyordu. Böylece Allah onları yenmiş ekine çevirdi. Fecealehum onları kıldı. Ne kıldı? Keasfin ekin yaprağı gibi. Ama nasıl ekin yaprağı gibi? Mekul yenmiş ekin yaprağı gibi. Yani ordunun en son halini ayet neye benzetiyor biliyor musun? Hani o buğdayın gelip böyle içini yiyor ya bazen kuşlar. Değil mi? Böyle talan oluyor gidiyor. Bütün ordu içi yenmiş ekin tarlası haline dönmüş. Allah Allah. Böyle aklımızda bazı kapılar açılsın diye biraz tane tane girelim istedim. Bunların lafzını okumak çok büyük sevap. Ama manalarını defalarca derinlemesine anlamak bize asıl düşen meselelerden bir tanesi de bu. Lütfen buraya es geçmeyelim.
Üstad Hazretleri Kastamonu layıkasında Fil Suresi ile ilgili çok derin bir mesele anlatıyor. Hele anlattığı mektubun en sonunda öyle bir cümle söylüyor ki insanın aklını başından alıyor. Buyurun başlayalım. Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Aziz kardeşlerim, Kur'an'a ait en cüzi, en küçük bir nüktenin de kıymeti büyük olduğundan, işaret-i Kur'aniyenin bu zamanımıza temas eden küçük bir şuağı, bugün Sure-i Vel Asri nükte-i icaziyesi münasebetiyle Sure-i Fil'den, manayı işari tabakasından, tevafuk düsturuna istinaden bir nüktesini beyan etmem ihtar edildi. Tevafuk ne demek? Allah'ın denk getirmesi demek. Hani böyle bir anda kalbinden bir adam geçer. 3 saniye sonra telefon çalar. Böyle telefona bakarsın. Allah Allah. Daha az önce bu adam kalbimden geçmişti. Nasıl aradı dersin ya. Aslında bir tevhid delili değil mi? Kalbinden geçiren Allah'la adamı aratan Allah aynı Allah. İşte böyle denk getirmeye tevafuk diyoruz. Üstad Hazretleri bu Fil suresindeki bazı hadiselerin de bu asra tevafuk etmesini, denk gelmesini birazdan bahsedecek. Buyurun. Şöyle ki, Sure-i Elem Tere Keyfe, meşhur ve tarihi bir hadise-i cüz'iyeyi, beyanla külli ve her asırda efradı bulunan o gibi ve ona benzeyen hadiseleri ihtar ve tabakat-ı işariyeden her tabakaya göre bir manayı ifade etmek, umum asırlarda umum nevi beşerle konuşan, Kur'an'ı mucizül beyanın, belagatının muktezası olmasından, bu kutsi sure bu asrımıza da bakıyor, ders veriyor, fenaları tokatlıyor. Manayı işari tabakasından bu asrın en büyük hadisesini haber vermekle beraber, dünyayı her cihetle dine tercih etmek ve dalaletten gitmenin cezası olarak cifir ve hesab-ı ebcedle 3 cümlesi aynı hadisenin zamanına tetabuk edip işaret ediyor. Şimdi bu sure bu asra da bakıyor diyor ya. Biz buna Kur'an'ın şebabeti diyoruz. Ne demek şebabet? Kur'an'ın her asırda tazeliğini, gençliğini korumasına şebabet diyoruz. İyi de tazeliği koruduğu nereden belli? Şuradan belli. Beşer her asırda yasalarını değiştirme ihtiyacı hissediyor mu? Hissediyor. Peki haşa Kur'an'da hiçbir değiştirme ihtiyacı hissettiğimiz bir şey oluyor mu? Olmuyor. Her asır uyumu var mı? Var. Demek ki Kur'an tazeliğini ve gençliğini koruyor. İşte o koruyan Kur'an Fil suresiyle bu asra bakan yanıyla da muazzam dersler veriyor. Nasıl dersler? Tarihi dersler. Bakın Kur'an'ın en az yarısı tarihi meseleler anlatır. En az yarısı. Allah Allah. Ya Rabbi neden böyle anlatıyor? Şöyle bir mana vardır. O tarihi meseleleri iyi anlayın ve şunu görün. Aynı şeyi yapanlar aynı sonucu görecektir. Demek ki fil hadisesi bir kez yaşanacak bir hadise değil. Tekrar edecek ve aynı şeyi yapanlar Ebrehe ile aynı kaderi, aynı sonucu paylaşacaktır. Evet. Buyurun devam edelim. Birinci cümlesi, Kabe-i Muazzama'ya hücum eden Ebrehe askerlerinin başlarına ebabil tayyareleriyle semavi bombalar yağdırmasını ifade eden termihim bihicaretin cümle-i kutsiyesi 1359 edip dünyayı dine tercih eden ve nevi beşeri yoldan çıkaran medeniyetçilerin başlarına semavi bombalar ve taşları yağdırmasına tevafukla işaret ediyor. Üstad Hazretleri burada ebced denen bir ilim kullanıyor. Şu demek ebced ilmi, Kur'an'daki her harfin tevafuk ettiği bir rakam var. O rakamların da bu asırda tevafuk ettiği bir mana var. Bazı bu noktada kendini adamış insanlar o derin rakamlardan ve işaretlerden geçmiş zamandaki bu hadise demek şimdiki zamandaki bu hadiseye tevafuk ediyor diyebilmişler. Ama bu ilim bizlik bir ilim değil. Hani mesela bir hastalığın olur, o doktora gidersin olmaz, öbürüne gidersin olmaz, öbürüne. Artık bu işin piri bir adam vardır. Şöyle şuranı tutar, buranı bakar, bir röntgenine bakar ve der ki senin hastalığın bu diye tam tespit eder ya. Allah Allah doktor bey o kadar doktora gittim bilemedi de sen nasıl tevafuk ettin? Ben de o ilim olduğundan ben ona tevafuk ettim. Üstad Hazretleri de bu manada bir ilim ile Fil suresinin bu asra bakan bazı hadiselerini yorumluyor. İkinci cümle,
Elem yec'al keydehum fi tedlil. Kelime-i kutsiyesi, eski zaman hadisesindeki Kabe'nin nurunu söndürmek için hilelerle hücum edenlerin kendileri yokluk, zulümat, dalaletinde aksul amelle aleyhlerine dönmesiyle tokat yedikleri gibi, bu asrın aynen hilelerle, desiselerle, zulümlerle edyan-ı semaviyeye Kabe'sini, kıblegahını, dalalet hesabına tahribe çalışan cebbar, mağrur ehli dalaletin tadlil ve ideallerine, semavi bombalar tokadıyla cezalanmasına aynı tarih fi tadlil kelime-i kutsiyesi 1360 makamı cifresiyle tevafuk edip işaret ediyor. Dikkat ettiyseniz kıbleyi ve Kabe'yi tahrip etmek diye bir mana geçti. Burada kıble ve Kabe'den asıl maksat imanın esaslarıdır. İmanın esaslarına bir saldırı olmasını, asıl hücumun insanların inanışlarına, itikatlarına geleceğini bahsediyor. Şimdi biz hakikaten de bunu yedik. İman noktasında bu darbeleri yedik. Bugün insanların en çok bildiğim zannedip ama en az bildiği şey iman hakikatleri. Nasıl bir Allah olduğunu bilme. O Allah'ın yasalarını bilme. Bak az önce Allah Azze ve Celle'nin birkaç tane yasasını işledik. Yani bir insan başına gelen bir olayda kalben bu yasaları hatırlarsa der ki Allah aşağı tabii ki de ne yaptığını biliyor. Allah'ın ne yaptığını bilmeyen ise benim diyecektir. Ama derinlerde iman meselesinin özü, dersleri, hakikatleri, hele hele yaşamaları bizim elimizden gitti. Bak birkaç örnek verelim. Eyüp Sultan'a gidiyorsun, çaputlar bağlanmış her yere değil mi? Kurbanlar kesiliyor, çaputlar bağlanıyor. Bu işleri yapan insanları çekip sorduğunda da namaz yok. Oruç yok. Kur'an'a vukufiyet yok. Yani asli cihette yapmamız gereken meseleler yok. Köşede kendimizi kandıracağımız başka batıl meseleler var. Allah Allah. Kader de ne yapıyor biliyor musun? Kabir ziyaretlerinde ifrat ediyorsun diye. Kabir ziyaretlerinde tefrit eden başkalarıyla tokatlıyor seni. Kabrin birine bir gidiyorsun, sahabe kabirleri bile talan edilmiş. Kabir ziyaretine bid'at gözüyle bakıyorlar. Gitsen orada elini açıp dua etsen bida diyor, asla buna müsaade etmiyorlar. Görüyor musunuz? Kadere bu fetvaları verdiren bizleriz. Şimdi bu Allah razı olsun Risale-i Nur talebeleri içerisinde ben Risale-i Nur okumama meselesini anlayamıyorum. Barla'da güzel bir yerde toprak alınıyor. Orada ev de yapılıyor. Ama aynı insanla denk gelip sorduğunda Risale-i Nur okunmuyor. Ya senin üstadın benimle görüşmek isteyen görüşmeye gelmesin, Risale-i Nur okusun demiş. Senin üstadın bazı meseleler batıl noktada gitmesin diye ya Rab benim kabrimi bile bulunmaz ve bilinmez bir hale getir demiş. Biz şimdi gidiyoruz, çam ağacından bir şeyler alıyoruz, vernikliyoruz, alıyoruz, satıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ama asıl davam diye bıraktığı nurları, bu meseleleri derinlemesine anlama noktasını hep geriye bırakıyoruz. Sizce bizim imanlarımızda bir problem yok mu? Hı? Yani olayı sürekli böyle mistik noktalara çekip hakikat noktasını sürekli es geçmiyor muyuz? Şimdi bizim imanımızda problem var mı yok mu? Daha bu hafta biri mesaj attı biliyor musun? Uzaklaşmış bu işlerden. 3 yıl içinde bulunuyor, uzaklaşıyor. Uzaklaştıktan sonra da böyle tabii namaz, niyaz falan gidiyor. Bir de başka hayatlar başlıyor maalesef. Psikoloji alt üst olmuş. Perişan hale gelmiş. Yani yazdıklarının inanın çoğunu anlamakta bile güçlük çektim. Psikoloji o hale gelmiş. Sadece şu cümleyi anlamlandırabildim yazdığı mesajlardan. Hayatımın en mesut 3 yılı Allah için mücadele ederken geçti. Şimdi anladım dediklerinizi. Sakın bu büyük güneşi terk edip ateş böceklerinin yalancı ışıklarını tercih etme. Ne demekmiş? Yaşayıp anladım diyor. Ne kadar üzücü değil mi? Ne kadar üzücü. Allah Allah. İnanın aynı benzer bir mesaj da bugün geldi. Bugün geldi. Allah Allah. Görüyor musunuz olayı? Yani şimdi ne kadar enteresan bir şey ya. Ne kadar enteresan bir şey. Bu zulümlerin artmasında mesul olan Müslümanların da üstüne düşeni yapmamasının büyük rolü vardır. Peki bizim üstümüze düşeni yapmama sebebimiz nedir? Rahatımıza düşkünlük. Rahat öyle bir rehin aldı ki bizi, konfor dediğimiz, elimdekileri kaybetmeyeyim dediğimiz, böyle işler kaçar mı dediğimiz cümleler bizi öyle bir rehin aldı ki tek gayemiz dünyadan istifade etmek oldu. Kahvaltının mükemmelini görünce rüküye gider hale geldik. Sabah uyandığımızda ilk düştüğümüz dert midemizin derdi oldu. Bağırsaklar çalıştığı anda hemen koştuğumuz şey bağırsakların isteği oldu. Böyle bir ahvalde de ihmal edilen ne oldu? Ruhumuz oldu, kalbimiz oldu. Yani cesedinde fani olan bir insanın bütün bakımı,
bütün yatırımı cesedine yapan, malına, mülküne yapan bir adamın ruhunu bu iman hakikatleriyle beslemesi mümkün değil. O insanlar ne kadar tatlı, temiz, güzel bir adam da olsa yapması gerekenleri yapmadığından dolayı ebreheler her zaman artacaktır maalesef. Biz bugün yaşamanın değil, daha lüks yaşamanın derdine düştük. Ve rahata alışanların haline dikkat edin. Bugün cephelerde silahını atıp kaçanlar, savaşta bunun suçu malum biliyorsunuz nedir yani. Bir Çanakkale'de silahını atıp bir insanın kaçtığını düşünün. Bunun suçu nedir biliyorsunuz. İslam'da da en büyük günahlardan birisidir savaşta silahını atıp kaçmak. Bugün rahatına düşkün bir insanın krizle karşı karşıya geldiğinde yapacağı muhtemel ilk şey silahını atıp tekrar rahatına kaçmaktır. Yanlış anlamayın, sizi dilenciliğe davet etmiyorum. Dünyada elinizde ne varsa atın köşeye, şunları bunları demiyorum. Ama elimizde avucumuzda hangi kabiliyet varsa, Allah bize hangi kabiliyetleri yüklediyse, maddi hangi imkanlarımız varsa bu fani, yarım bir gün elimizden geçip gidecek olanları bakileştirmeye davet ediyorum. Normal şartlarda bir Müslümanla konuştuğumuzda onun elinde mesela imkanları var diyelim. Bazı kabiliyeti var. Hep maddiyat gelmiyor değil mi akla? Bazı manevi kabiliyetleri var. Mesela çok iyi bir organizatör, şehir şehir geziyor, bazı işleri yapıyor. Bizim normal şartlarda bu insana şunu dememiz lazım. Kardeşim sahabe hicret etmiş, sen de onun gibi davran. Bu kabiliyetlerini İslam için harca. Ama diyemiyoruz. Bir hafta ders kaçırsın, ikinci haftasında namazlar kaçmaya başlıyor. Üçüncü haftasında gözler kaçmaya başlıyor. Dördüncü haftasında neleri kaçtığını ve neleri kaybedildiğini siz düşün. Normal söylememiz gereken şeyin zıttını söylüyoruz. Aman ha cepheyi terk etme. Dışarıdan mermi yağıyor, dışarıdan kurşun yağıyor. Ve bütün hedefte bizzat imana oluyor. Bu asrın ebrehelerinin ilk kurşun sıkmaya çalıştığı yer yeni nesillerin imanları. Kim yetişecek bu yeni nesillere? Hı? Biz elimizdekileri aynı Ebrehe'nin ordusunu biriktirdiği gibi biriktirip her şeye bir alternatif kullanmazsak bunun adı iman olur mu? Mümkün değil, olmaz. Mümkün değil. Biz hala imanı evde sadece kitap okuyup bilgi de tutmak zannediyoruz. Bakın sahabe efendilerimizi incelediğinizde Mekke döneminde muazzam bir samimiyet görüyorsunuz. Bütün işler neredeyse ihlasla işlemiş, bedel ödenmiş, fedakarlık yapılmış desek doğru olur. Ama Medine dönemine geçtiğinde o mükemmel ihlasın yanına bir de profesyonellik eklenmiş. Müşriklerin, Medine'deki münafıkların, Yahudilerin yaptığı ne varsa Müslümanlar onlara yeni bir alternatif üretmiş. Eğitim sistemine Efendimiz Aleyhisselam alternatif üretmiş. Ne diyoruz buna? 5 mim diyoruz değil mi? Muallim, müteallim, müfredat, menheç, mektep. Yahudilerin elinde tuttuğu çarşı pazara Efendimiz Aleyhisselam alternatif üretiyor. Gelir gelmez bir tane çarşı koyuyor. Kim yıkıyor onu? Kab bin Eşref yıkıyor. Herkes üzülürken Efendimiz mutlu oluyor. Diyor ki o bunlar buna savaş açtıysa bu iş oldu diyor. Daha sonra gidiyor daha büyük bir çarşı kuruyor Medine'de. 2 devenin böyle geçilebileceği projeyi bile kendisi tayin ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Ona alternatif kuruyor. Askeri teşkilatına alternatif kuruyor. İstihbarat teşkilatına alternatif kuruyor. Ellerinde ne varsa onlara alternatif kuruyor. Biz ne yapıyoruz? Her gün Coca-Cola'ya küfret dur. Hani alternatif? Her gün istemeyiz şunların bilmem ne mallarını deyip dur. Hani alternatif? Üretmiyorsun ki. Elinde ne varsa yastık altı yapıyorsun. Yarın bir gün arkadan gelecek hayırsız torunlarına ne yapıyorsun? Biriktirip duruyorsun. Bunun adı iman değil. İman bilgide kalan bir şey değil. İman amele dönüşmesi zorunlu bir şey. Nerelerden hücum aldığımızı görüyorsunuz değil mi? Ve bunların neticesini de toplu halde çekiyoruz. Buyurun devam edelim. Üçüncüsü, Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Cümle-i kutsiyesi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama hitaben senin mübarek vatanın ve kıblegahın olan Mekke-i Mükerreme'yi ve Kabe-i Muazzama'yı harikulade bir surette düşmanlarından kurtarmasını ve o düşmanların nasıl bir tokat yediklerini görmüyor musun diye manayı sarihiyle ifade ettiği gibi bu asra dahi hitap eden o cümle-i kutsiye manayı işariyesiyle der ki, senin dinin ve İslamiyet'in ve Kur'an'ın ve ehli hak ve hakikatin cebbar düşmanları olan dünya perest ve dünyanın menfaat, çıkar, yararı için mukaddesatı çiğneyen o ashab-ı dünyaya senin Rabbin nasıl tokatlarla cezalarını verdiğini görmüyor musun? Gör bak diye manayı işariyesiyle bu cümle aynen makamı cifrisiyle tam 1359 tarihiyle aynen afat-ı semavi nevinde semavi tokatlarla İslamiyet'e ihanet cezası olarak diye manayı işari ifade ediyor. Burayı ben okuyayım. Bundan sonrası çok önemli. Acayip bir cümle kullanıyor Üstad Hazretleri. Diyor ki, yalnız ashabil fiil
yerine, yani fil sahipleri yerine ashabit dünya, yani dünya sahipleri gelir, fil kalkar, dünya gelir diyor. Allah Allah. Yani o zaman filin gücüne dayananlar bugün dünyanın gücüne dayanıyor. O zamanlar fil sahipleriymiş, şimdi filo sahipleri. Aynı zalimler o zaman fil sahibiyken şimdi filo sahipleri. Bak bununla ilgili şu haşiyeyi okuyayım. İnanılmaz bir yer bu haşiye. Bak Mehmetcan çok iyi dinle, acayip. Bu fil lafzı kalkmasının sırrı. Hani dedi ya, fili kaldır, dünyayı koy. Yani fil sahipleri değil, artık zalimler dünyayı elinde tutan dünya sahipleri. Fil lafzı kalkmasının sırrı. Eski zamanda dehşette fiili Mahmudi. Mahmud övülecek olan fil. Azametine, heybetine dayanmış, hücum etmişler. Şimdi ise dünya servetine ve malına ve o servetle filolar teşkil edip fil sahipleri filo sahiplerine döndü. Hatta 40 milyon bir millet o fil gibi filolarla 400 milyonu esaret altına almış. İngiltere'nin Hindistan'a yaptıklarını hayal et. Ve Avrupa medeniyetçileri medeniyetin mehasiniyle, iyilikleriyle, menfaatleriyle değil, belki medeniyetin seyyiatıyla ve sefaatiyle ve dinsizliğiyle 350 milyon Müslümanların her tarafta hakimiyetlerini imha edip istibdadına serfuru etmiş ve bu musibeti semaviyeye sebebiyet vermiş. Allah Allah. Ve dünyaperest gaddar zalimler zulümlerine ceza olarak tokatlar gelmeye ve fakir ve masumlar ve mazlumlara fani mallarını ve hayatlarını ahiretine çevirmek ve kıymetdar eylemek ve dünyadaki günahlarına kefaretü zunub etmeye kaderi ilahiye fetva verdiler. Allah Allah, zalimin zulmü arttığında bu kadere fetva veriyor. Buyur musibetleri yağdır diye. Ben 1,5 senedir dünyaperestlerin bu musibette vaziyetlerini ve safahatlerini ve ikinci harbi umumi sahifelerini katiyen bilmiyorum. Fakat 2 sene evvelki vaziyetleri, bu Sure-i Kutsiye'nin manayı işaret tabakasından gelen tokatlar tam tamına onların başlarına iniyorlar ve surenin bir manayı işaresini tam tefsir ediyor. Allah Allah. Böyle musibetler geldiğinde insanın aklına aynı soru geliyor. Soralım mı o soruyu? Zalim yüzünden musibet geldi mi? Geldi. İyi de mazlumun ne suçu var? Zalimler yüzünden, zulmedenler yüzünden musibet geldi mi? Geldi. Akla gelen aynı soru. İyi de masumun ne suçu var? Gene Allah Azze ve Celle'nin bir yasasını işleyeceğiz. İsyanlar umumi işlenince Allah zalim mazlum ayırmaz. Bu bir yasaymış. Nereden biliyoruz? Enfal suresindeki bir ayetten biliyoruz. Ayet diyor ki, bir bela, bir musibetten çekininiz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar. Ayet söylüyor, ayet. Görüyor musun? Ayet söylüyor. Bir bela ve bir musibetten çekininiz ki geldiği zaman sadece zalimlerle kalmayıp mazlumları da yakar. Bu neymiş? Bir adet-i sübhaniymiş. Bu Allah Azze ve Celle'nin bir yasasıymış. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin kökünden helak ettiği kavimler olmuş. Nuh tufanı geliyor. Nuh peygamberin gemisine bilen toplam 70 kişi var yok. Haşa, anlaman evinden. İnsan diyor ki iyi de ya Rab, bitkilerin, hayvanların, talan olan ekinlerin ne suçu vardı? Değil mi? O zalimler yüzünden masumlar neden zarar gördü diyor. Allah Azze ve Celle'nin şöyle bir yasası var. Her zalimin mutlaka sevdiği bir masum vardır. Allah bir afat, bir felaket gönderir. O zalimden o masumu alır. Zalim sevdiği masumların da zarar gördüğünü görür. Bir çocuğu vardır. Bir annesi vardır. Masumane sevdiği bir arkadaşı, bir dostu vardır. Kendi zalim de olsa masum seviyordur onları. Allah o masumu da oradan alaraktan zalim anlar ki bir adalet çarkı işliyor. Allah o mazlumla zalime de diz çöktürdüğünden dolayı zalimin zulmü artarsa gelen felaket mazlum, zalim birbirinden ayırmıyor. Bu Allah Azze ve Celle'nin bir yasasıymış. Çünkü her zalimin sevdiği bir mazlum mutlaka vardır. Zalim bir adamın çocuğu mazlum değil midir? He? Zalim bir adamın gariban anası mazlum değil midir? Ama bir felaket geldiğinde hiçbirini ayırt etmiyor. Neden? Bu Allah Azze ve Celle'nin terbiye etme yasasıymış. Çünkü her zalimin sevdiği bir mazlum kesinlikle vardır. Adam sirkat suçu işliyor. Neresi gidiyor? Eli gidiyor. Allah Allah. İyi de bu adamın niyeti kötü. Elinin ne suçu var? Niyet cezalandırılmaz ki. Ya Allah masum olan hücrelerle zalim olan niyeti cezalandırıyor. Anlıyorsunuz değil mi? Bak, bir bütün baktığında inanılmaz bir yasa. Şehzade sultana isyan ediyor. Sultan getirtiyor şehzadeyi. Bir de kimi çağırıyor yanına? Cellatı. Ne oluyor? Gitti şehzade. İyi de şehzadenin fikriyatı kötü. Kafasının ne suçu var? Ya o masum hücrelerle zalim olan fikirler cezalandırılıyor.
çalışıyor. Görüyor musunuz? Bir bütün halinde Allah Azze ve Celle'nin yasaları bir çark gibi devam ediyor, çalışıyor. Teklif çok önemli bir konu. Şimdi anlattığımız hakikatleri anlamak aslında akıldan ziyade bir iman meselesidir. Çünkü sırrı teklif, yani imtihanın sırrı böyle vakaların birçok meselesini müphem bırakır, gizli bırakır. Neden gizli bırakır? Gizli bırakmasaydı imtihanın sırrı ortadan kalkacaktı. Ebu Cehil'le Ebu Bekir'in hiçbir farkı kalmayacaktı. Allah Allah. Şimdi hoca bir talebeyi sınav yaparken sınavı gizli bırakır mı? Gizli bırakır. Tam sınav soruları geldi çocuğun önüne. Birden telaş yaptı. Eyvah eyvah, bunlar nasıl soru? Neden telaş yaptı? Çalışmadığı için, bilmediği için. Hocanın suçu var mı o soruları sormakta? Hayır. Hocanın asıl maksadı çalışmayanları bırakmak değil. Allah'ın asıl maksadı kafirleri yakmak değil. Hocanın asıl maksadı çalışkan talebelerinin tekamül etmesi, yükselmesi, gelişmesi. Allah'ın asıl maksadı müminlerin imanının artması. Diğeri tebeyi mana, ikinci mana kalıyor. Bir hadise yaşıyoruz. Bir yol ayrımına girdik, karar vermemiz gerekiyor. Niye elimiz ayağımız titriyor? İman derslerini, meselelerini bilmediğimiz için elimiz ayağımız dolaşıyor. Başka bir talebeye bakıyorsun, gönül rahatlığıyla veriyor kağıdını. Neden öyle oluyor? Çünkü çalışmış. Kur'an'ı anlamamız, dünyada gelen imtihanları cevaplayıp kalbimizin rahat etmesi için de çok önemli. Kur'an sadece ahirete bakmıyor, bu dünyaya da bakıyor. Allah Allah. Bu anlattığım olaya sırrı teklif dedim. Dikkat ettiniz mi? Üstad Hazretleri de bu dünya için darül teklif tabirini kullanıyor. Bu dünya neymiş? Darül teklif. Gelin şu teklif kelimesini de bir öğrenelim. Teklif kelimesini. Teklif öneri demek değildir. Yani teklif yapar mısın, yapmaz mısın demek değildir. Bizim Türkçe'de semantik kaymaya uğramış. Biz öyle kullanıyoruz. Aslı öyle midir? Aslı öyle değildir. Teklif mükellef kılmak demektir. Külfetten gelir. Yani Allah Azze ve Celle üstüne bir yük bırakıyor ve bunu kaldırmakla sen mükellefsin. Ayette de diyor ki ben kaldıramayacağım bir yükü sana teklif etmedim diyor. Ya Rabbi ben kaldıramıyorum, şımarıklığından kaldıramıyorsun. Biz böyle imana şöyle davranıyoruz ya. Gideyim de bugün biraz iman öğreneyim. Aman yarından neşeme bakayım. Teklif böyle bir şey değil yani. Lütfen yapar mısın, lütfen yapmaz mısın diye bir şey değil. Teklif mükellef demektir. Üstüne bırakılan bir yük var. Sen bir külfet var. Onu kaldırmak zorundasın, zorundasın. Bak bizdeki problemlere bak. Biz imanı hep burada tuttuğumuzdan teklifi anlayamıyoruz. İmanın asıl yeri, asıl mahalli kalptir. Teklif burada kalacak bir şey değildir. Teklif beyin midesinde sindirip kalpteki iman potasına akıtılan teslimle, tevekkülle, Allah'a güvenle karşılık verilen bir şeydir. Şimdi o dönemlerde Ebu Cehil aklen Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu biliyor mu? Biliyor. Hatta kendisi ne diyor? Ya ben de biliyorum o peygamberdir. Ama yıllardır rekabette olduğumuz Haşimoğullarından peygamber çıkmış. Ben şimdi nasıl bizim kavimden peygamber bulayım da onun karşısına getireyim diye aklen biliyor. Teklif gelmiş mi? Gelmiş. Aklında da biliyor mu Efendimiz Aleyhisselam'ı? Biliyor. Ama ne etmiyor? Kabul etmiyor. Biz de masada konuştuğumuzda kafada çok rahatız. Bunu biliyor musun? Biliyorum. Teslim biliyor musun? Biliyorum. Tevekkülü biliyor musun? Biliyorum. Müslümanın neticelere karışması haramdır. Biliyor musun? Biliyorum. Neticeleri tek yaratan Allah'tır. Biliyor musun? Biliyorum. Neticelere gelene kadar bütün sebepleri kullanmaktan da biz mesulüz. Biliyor musun? Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Tevhidle ilgili şiirler okuyoruz, teslimle ilgili şiirler okuyoruz, tevekkülle ilgili şiirler okuyoruz. Tevekkülle bela yüzünde gül, tavuda gülsün, o güldükçe küçülür eder tebettül. Oo kardeşim, efsanesin, iman sahibisin. Madem iman sahibisin, ufacık imtihan geldiğinde niye kabul etmiyorsun? İman burada değil. İman burada. Tevhidin ameli sosyal hayattır. Sosyal hayatta bir hadise yaşıyorsun, denk geliyorsun, kabul etmiyorsun. Ama masada çok güzel konuşuyorsun. Bu asrın hastalıkları bunlar, bu asrın. Buraları sindirip anlayamadığımızdan dolayı bu hakikatleri de yaşayınca anlayamıyoruz. Anladınız mı problemimizi? Bizde iman burada var. Buraya sirayet etmiyor. Sirayet etmediğinden dolayı da hep Allah'ı yargılıyoruz. Bu adam bu kadar zulüm etti bana ya. Yarın sen neden cezalandırmadın bunu? Haşa. Allah öyle diyoruz yani. Problemimize bak, problemimize. Sırrı teklifin ne olduğunu çözemiyoruz. Teklif, sen mükellefsin demektir. Onun yeri kabul etmektir. Yanlış davranışlar da kabul etmiyorum demektir. İsyana giden davranışlar kabul etmiyorum demektir. Akılda istediğin kadar süslü cümleler kullan. Dilinde istediğin kadar şairane ebedi cümleler kullan. Bu imanın ufacık bir cüzüdür. İman nasıl yeri? Kalptir, kalp. Ne gösteriyor onu? Amel gösteriyor, amel.
Çıktığında masada herkes gayet güzel sahabeyi konuşuyor. Gayet güzel Risale'yi de okuyor. Öyle mi? Gayet güzel kabul de ediyor. Ama burada kabul ediyoruz. Buradan kabul ettiğimizi o yol ayrımına, çatala girdiğimizde vereceğimiz davranış gösteriyor. Bu derin manaları küçük küçük adımlarla hayatımıza açılan yol ayrımlarında yapmadığımızdan dolayı bir gün büyük bir imtihan başımıza geliyor. Hem de nasıl bir imtihan? Allah Azze ve Celle ayetin tabiriyle zalim mazlum ayırmadan herkes imtihan ediyor ve biz bunu kaldıramıyoruz. Küçücük hadiseleri Kur'an'ın yardımıyla, Kur'an'ın elmas düsturlarıyla kaldıramayan büyük yük gelince nasıl kaldırsın? Nasıl kaldırabilir ki? Nasıl kaldırabilir? Halbuki imtihan. Ne için? Ebu Cehil misin? Ebu Bekir misin? Bunu anlamak için bir imtihan. Allah Allah. Zulümle ilgili bir iki şey daha söyleyip dersi bitireceğim. Sabahtan beri Ebrehe'ye zalim dedik. Dedik mi? Dedik. Rahatladık mı? Rahatladık. Peki o 60 bin kişiyi nereye koyacağız? Onlar masum mu? Onlar da zalim. Zulme rıza gösteren taraftar olan o da zalimler grubundandır. Zulme ortaklık iki çeşittir. Birinci çeşidine iltizamen zulüm diyoruz. İkinci çeşidi iltihaken zulüm. Hani iltihak etmek diyoruz ya. Bu açıdan zulme rıza gösteriyorsak biz de zalimiz demektir. Geceye sövmeyi bırakmamız lazım. Bizim güneşe odun taşıma noktasına geçmemiz lazım. Tam bu noktada aslında bir fikir ayrımı içerisindeyiz. Bazıları zulme karşı gelmeyi hep geceye sövmek olarak adlandırıyor. Saygı duyulur. Bazıları da zulme karşı gelmeyi, ki benim itikadım odur, güneşe odun taşımak olarak addediyor. İmanın kalasına saldırı var. Neden? Çünkü kazanla devrilen kaşıkla toplanıyor. Neden? En küçük yaşlardan en büyük yaşlara kadar birçok insan imandan bir haber olduğundan dolayı iman temeli, iman blokoju olmayan bir şeyin üzerine hiçbir inşaat kurulamıyor. Yapılması gereken Medine dönemini düşünün. O kadar alternatif olay var. O alternatiflerin her birisinin zalimin elinde olduğunu görünce memnun olmuyoruz. Kötü laf da söylüyoruz. Tamam güzel onları söylüyorsun da ama akşam hala rahat yatağındasın. Hala paralarını saklıyorsun. Hala kabiliyetlerini saklıyorsun. O yüzden kimileri geceye sövme noktasını zulme karşı durmak olarak görebilir. Bir yoldur, saygı duyulur, güzeldir. Ama bana göre de asıl yapılması gereken artık güneşe odun atma işidir. Bak yapılacak o kadar iş var. Benim düşünceme göre hangi devir olursa olsun, hangi zaman olursa olsun, şartlar ve imkanlar ne olursa olsun iman temelli yükselmezse sistemler altı bomboş kalıyor. O yüzden ilk yapılacak mesele insanların sonsuz hayatının anahtarı olan ve bilinçsiz tavırlarının önüne engelleyecek, en güzel ahlakı, en güzel bilinci, en güzel organizeyi onlara katabilecek iman meşalesini yakıp diğer diğer dolaştırmaktır. En önemli yapılması gereken mesele inanın tam da burasıdır. Çünkü toplumda en çok bilindim zannedilip en az bilinen şeyin adı imandır. Peki bu işi nasıl yapmak lazım? Bu işin başlangıcı Mekke dönemi gibi saf samimiyetle gidebilir. Ama devamında Medine'deki gibi sistemli bir şekilde yapmak lazım. Topluma bunları anlatacak sizin gibi hoca arkadaşların sayısının artması lazım. Ve bu insanlar her gittiği yere sevgi götürmesi lazım. Bu insanlar karşılıksız muhabbetin ne olduğunu aleme taşıması lazım. Bu insanlar insanların topluluk halinde olduğu neresi varsa oraya ulaşacak bir proje yapması lazım. Gençlerin küçük yaşlarda toplandığı bir yerler var mı? Var. Oralara bizim alternatif yapmamız gerekiyor. İnsanların eğitim noktasında sürekli haşır neşir olduğu bir yer var mı? Var. Bizim oraya alternatif yapmamız gerekiyor. Ben dua ediyorum şu medreseler artsın. Gönlü güzel insanlar gelsin. İnsanların yanan sinelerine bu iman sularını serpiştirsin, bir itfaiyeci gibi ulaşsın. Bunun yanında başka projelerde de duam var. Bir külliye duam var. İçinde bir seminer salonu, üst katında hanımefendilerin, arkadaşların rahatça gelip bu dersleri dinleyeceği. İçinde insanların boş vaktinde aman dışarıda ne yapayım, hayal alemin güzel yeri var ya, o bahçesi var ya diyebileceği. Bunun yanında kitap kafeler arzu ediyorum. Çok dua ediyorum. Yani belki insanların kalabalık yerlerde bulunduğu bir yerde bir de hayal alemin belki bir kitap kafesi olsa, bunun yanında daha neler hayal ediyorum, neler hayal ediyorum. Ne zaman yapacaksın, ne yapacaksın, ne kadar yapacaksın? Vallahi bilmiyorum, tallahi bilmiyorum, billahi bilmiyorum. Allah kader canibinden ne nasip ederse onu yapacağız. Bu kadar nasip edebilir. Allah bizden razı gelmeyip burayı elimizden alıp bir küçük kulübeye de bizi atabilir. Ama kapıları önümüze açıp gül devrini yaşarken bizi de imar planında bir ihyacı kılabilir. Elini bu işlerin içine sokmuş arkadaşlar bilir ki gece gündüz bütün vaktini harcasan yetmeyen işler var. Hala yapılmayı bekleyen, az önce bir ikisini söyledim, onlarca proje var. Hala
anlatılmayı bekleyen dışarıda nice gönüller var. Ve inanın insanla ilgilenmek bir anlık bir mesele değil. Bugün bir insana bir seferlik doyasıya sarılmak benim gözümde rahmet ve şefkat değildir. O insanın hayatını kurtaracak uzun bir projenin bir ferdi olmak benim gözümde ona asıl şefkat etmek demektir. Toplumun buna ihtiyacı var. Benim çok yakınımda bazı insanlar bile 20 yıl sonra namaza başladı. Çok yakınımdaki insanlar. Ne demek bu? Bazen bir insanla ilgilenmek 20 yıl sürebiliyor demek. 20 yıl biz bir fiil insanla ilgilendik. Aman canım ben bir kez anlattım, ne olursa ne olsun. Ne demek ne olursa ne olsun? Atomlarına mı ayıracaksın adamı? Parçalarına mı ayıracaksın? Aman canım bu adam yeryüzünden silinsin mi diyeceksin? Diyemeyeceksin. Kader öyle denk getiriyorsa sen de orada senin üstüne düşeni yapacaksın. Neden anlattım bunları? Şu yüzden anlattım. Üstad Hazretleri diyor ki küfür devam eder. Yani imanla küfürün savaşı kıyametin sonuna kadar devam edecek mi? Edecek. Ama zulüm devam etmez. Bir anda ansızın çat diye kesip bitirecek. Yani ve afetlere sebep olacak. Başımıza gelen bazı hadiselere sebep olacak. Benim düşüncelerime göre. Başımıza gelen bazı olumsuz hadiselerin temel sebebi Allah'ı hiç tanımayan, bilmeyen insanların yaptığı hadiseler değil. Asıl Allah'ı bilen, tanıyan Müslümanların Allah muhafaza uyuşuk tavırları veyahut yanlış tavırlarıdır. İşte böyle bir zamanda ahlakın yeniden inşa edilmesi, imanın yeniden inşa edilmesi, hareket planlarımızın yeniden inşa edilmesi, dünyanın elimizde çok büyük olması ama ayaklarımızın altında olması. Asıl gaye hayalimiz, ülkümüz, mefkuremiz, gece yatarken derdimiz bu nesilleri nasıl kurtarırız, bu imanı nasıl anlatırız meselesi olması lazım. Yoksa yaşantımız havacıva olacak, yoksa ahirette elimiz boş, gözümüz yaş kalacağız. 2 milyar İslam alemi hala Kudüs Kudüs diye tweet atmaya devam edeceğiz ama oraya bir türlü yetişemeyeceğiz. Allah dilerse kuşlar filleri yener azizim. Ama Allah'ın dilemesini sağlayacak yine bizleriz. Ve bence artık vakit geceye sövme vakti değil, güneşe odun atma vaktidir. Sürekli masada böyle bir şeylerin menfi yanını konuşma vakti değil, müsbet manada ortaya bir şeyler koyma, yapıcılık vaktidir. Çünkü benim itikadıma göre geceye sövme vakti değil, güneşe odun atma vaktidir. Yoksa Allah muhafaza bir zalimde yerimizde boş oturduğumuzdan dolayı biz olacağız. Bir mana daha geldi de aklıma. Üstad Hazretleri diyor ki şer ademidir. Ne demek bu? Yani bir şey yapmamak başlı başına şerdir diyor. Bir doktor olmak için kaç yıl çalışmak lazım? 6. Peki doktor olmamak için çalışmamak yeterli. Bir tarladan ekin almak için kaç yıl çalışmak lazım? Şu kadar. Peki hiç ekin almamak için çalışmamak yeterli. Hadi bakalım sorgulayalım kendimizi. Gelecek nesilleri inşa için, imanımızı ihya için, Efendimiz Aleyhisselam'ın yolundan yürümek için, Allah Azze ve Celle'yi razı etmek için yaptığımız ne var? İnanın dünyada yaptığımız, ahiret için yaptığımızın çok üstü oluyor. Sanki Efendimiz Aleyhisselam'a sırt dönmüş de dünyaya yüz dönmüş gibiyiz. Zaten dünyaya yüz dönen otomatikman Efendimiz Aleyhisselam'a sırtını dönmüş olacak. Üstad Hazretleri'nin talebesi merhum Zübeyir abi zulümle ilgili inanılmaz bir cümle söylüyor ve en sonunda da konuyu nereye bağlıyor? Bak zulümle giriş yapıyor ama konu nereye gidiyor? Bir okuyalım mı? Bunu da okuyup dersi bitirelim. Zulüm ve işkenceler insanın mahiyetindeki asalet ve cesareti meydana çıkarır. Yani gömülü madenleri çıkarıyor. Fıtratındaki kabiliyetleri inkişaf ettirir. Hayatta dert ve felaketlere düçar olmayanlar, sıkıntı çekmeyenler, kahır çekmeyenler büyük feragat ve cesaret sahibi olamazlar. İmani, İslami bir eseri okumamak en muzır hastalıktır. Bak konu nereye gitti zulümden. Az önce dedim ya, üstadın doğruluğuna inananlara Risale-i okutamıyoruz. Dünyaya gelmiş bir tanesi Kur'an ya, Kur'an. Kur'an okunup anlamayacaksa biz niye nefes alıp yaşıyoruz? Ne kadar vahim bir durum. İmani, İslami bir eseri okumamak en muzır hastalıktır. Günlük hadisatın alakadarlığıyla vakitlerimizi öldürmeyelim. Kendimizi küçük kitapların seli altında bulmaya bırakmayalım. Şaheser denilen kitapların sayısı o kadar çok ki onların hepsini tanımaya fırsat olmayacaktır. Risale-i Nur'da ise hayalat ve mizansız hissiyat yok. Risale-i Nur müellifi yalnız manayı düşünen, cesedi libasına göre yontmakla rendelemeyen bir müfessirdir. İman ilmini tahsil etmek farzdır. Neymiş iman hakikatlerini bilmek? Farz. İlim istemek, bilhassa iman ilmini tahsil etmek her Müslümanın üzerine farzdır diyor merhum Zübeyir abi. Ben de zulümlerin yine başladığı yerden, yani iman meselelerine dönülerek çözüleceğine inananlardan birisiyim. Allah dilerse kuşlar
filleri yener azizim. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha mesela. Kim Allah içinse Allah onun içindir. Kalbimizde Allah'ın yeri nerede? Bir tabura girdiğinde askerlerin ip gibi duruşuyla karşısındaki adamın rütbesini anlar mısın? Anlarsın. Bizim günlük hayattaki lakaytlığımızla veyahut dik duruşumuzla Allah'ı nereye koyduğumuz belli oluyor. Öyle mi? Öyle. Bir toplantıya giderkenki halimiz, bir namazdaki halimiz. Kim Allah içinse Allah onun içindir. Ne kadar değer veriyorsun ki ne bekliyorsun? Ne kadar adım atıyorsun ki nasıl bir koşma bekliyorsun? Nasıl? Alemimizdeki yerine bak. Namazlardaki halimize bak. Gecelerimizi bölmemize bak. Uçak için böl, iş için böl, bebek için böl, teheccüd için bölme. Halimize bak, halimize bak. Nasıl istemek? Allah'tan bu nasıl istemek? Nasıl istemek? İnan kendimizi sağa sola ispatlamaya çalışıyoruz. Hiç Allah'ı ispatlamakla alakamız kalmamış. Kim Allah içinse Allah onun içindir. Kalbimizde yeri ne kadar, ne kadar, ne kadar. Aklımız daraldı. Ellerimiz cimrileşti. Bir talebeye yemek ısmarlamak için bile hesap kitap yapar olduk. Hayır işinde aman şu yapsın ben geride durayım olduk. Allah'ı tanımak için ikram edilen bir kitap oku diye verilen bir mesele bize sanki küfür ediliyor, zulmediliyor gibi oldu. Niye? Hastayız, hasta. Kime baklava uzatsan aman canım yanar der? Dili yara olan. Kim ibadetten kaçar? Kalbi imanı yara olan. Yaralandık, kaldık, bir çare, bir garip. Bunlar aslına dönülerek tamir edilecek hadiselerdir. Ancak. Bir ufak bir şey anlatayım mı? Şimdi Rocky birinci filmde Apollo Creed'le beraber kalıyor. İkinci filmde Apollo Creed'i de dövüyor. Üçüncü filmde çok zengin oluyor, varlıklı oluyor. Böyle kravatlar, takım elbiseler, rahat hayatlar. Bir tane sokaklardan gelmiş siyahi bir tanesi Rocky'ye meydan okuyor. Hadi diyor işte sen diyor bilmem ne boksörsün seni öldüreceğim falan diyor. Rocky de meydan okumasını kabul ediyor. Hadi gel diyor. Ringde Rocky'yi pataklıyor bu adam. Rocky'nin de bir tane yanında ustası var. Diyor ki hayır dövüşmeni istemiyorum diyor. Niye dövüşmemi istemiyorsun diyor. Çünkü o adam aç diyor. Sokaklardan geldi, karanlıktan geldi diyor. Sen ise rahata alıştın diyor. Artık senin kazanmak istediğin, ulaşmak istediğin hiçbir şey yok diyor. Birinci maçta Rocky dayak yiyor ya. Sonra da ustası vefat ediyor, ölüyor. Sonra Apollo Creed geliyor. Rocky diyor seni ben çalıştıracağım diyor. Nerede çalıştıracağım? Bu lüks salonlarda çalıştırmayacağım. Nereye? Boksu ilk öğrendiğim yere götüreceğim diyor. Bir salona götürüyor. Leş gibi bir salon. Herkes kanter içinde böyle antrenman yapıyor. Rocky de orada antrenman yapıyor. Siyahi adamı da indiriyor gidiyor. Çok büyük bozukluklar varsa yine oralara dönmemiz gerekiyor. İlk günkü gibi Elif B gibi Kur'an'ı okumaya. İlk günkü gibi bu hakikatleri yaza çize çalışmaya. İlk günkü gibi tuvaletleri yeniden temizlemeye başlamaya. İlk günkü gibi aynı o heyecanla karşımıza gelen birilerini muhatap alıp bu hakikatleri anlatmaya. İlk günkü gibi çay dağıtmayı, yeni gelen bir misafire çay dağıtmayı bir ibadet eşvesiyle yapmaya. Bizi ne öldürüyor biliyor musun? Bu rahat öldürüyor, rahat. Zaten elimde. Allah'ın istediği an ya onları ya beni alacağını çok rahat unutuyoruz. Zaten elimde. Zaten elimde bir şeyler var. Bunlar terk edilir mi? Bunlar geriye atılır mı? Onları Allah bu hissiyatların beni tanıyıp inkişaf etsin diye verdi. Sen onlara takılıp ben Allah'ta gelişemem diyorsun. Ne kadarsın, ne kadarsın, ne kadarsın. Yeniden en bozuk yere dönmemiz lazım. İlk günlere, ilk anlara, kapıdan gelene sarıldığımızın o ilk ibadet neşvesine dönmemiz lazım. Eskiden bu işleri köylere gidip hem de gidiş arabası var, dönüş arabası yok. Öyle yapıyorlarmış. Şimdi birçok arkadaşlar kapıdan geliyor, tanışmaya üşeniyorsak yazık olacak bize. Yazık olacak. Yazık olacak. İlk günlere dönmemiz lazım. İlk DNA ayarlarımıza dönmemiz lazım. İlk heyecanı yeniden yakalamak için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. O küçücük kulübeye yeniden dönmemiz lazım. Terlememiz, gece yatağa kafamız düştüğünde hiç pilimizin kalmaması, o günlere yeniden dönmemiz lazım. Allah muhafaza şımarıklık içerisinde gidiyoruz. Kim Allah içinse Allah onun içindir. Yeniden olacak. Ben inanıyorum olacak. İnanmasam burada olmam. Evet. Allah razı olsun. Çıkmazdayım ya Rab. Yalnızlıklarım,
yorgunluklarım, kaybettiklerim, kalbimi acıtan, hayatımı zindana çeviren ne varsa hepsini aldım, geldim huzuruna. Ve hepsinin ilacını buldum bu kitapta. Kalbimin yaralarını sarıp huzur veren şu iki zikir. Ya Baki, entel baki. Ya Baki, entel baki. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.